Modern Kahire'nin eski binaları 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında yapılmış binalar. Çok harika binalar var. Burası Otomobil ve Touring Kurumu mesela. Çok güzel bir bina. Harika bir bina. 1924'te yapılmış, bakın yazıyor. Ya şu Kahire'de şöyle bir duygu var. Dışarıya çıkar çıkmaz böyle içini bir mutluluk kaplıyor. En azından ben öyle hissediyorum yani burada bir misafir olarak. Ama Mısırlılar da genel olarak çok mutlu. Yani ekonomik şartlar sıkıntılı. İnsanlar bir darboğazın içindeler. Yani ama ona rağmen mutlular. Bunu Hindistan'da da görüyorsun tabii. Bu söylenen şeylerdir ya. Nepal'de de mesela çok görmüşümdür. Yani imkansızlıklar içinde insanlar. Ama o yüzlerine yansımıyor bu olumsuzluk olarak genellikle. Yani bunda tabii içinde yaşadığınız doğanın, ondan sonra mevsimin, hepsinin etkisi var. Yani nitekim çok daha müreffeh yerler ama mesela soğuk iklim, o da insanların günlük davranışlarına yansıyor. Yani çok mutlu görünmeyebilir, somurtkan olabilir. Yani ya da o oran daha yüksek olabilir oralarda diyebiliriz. Burası büyük otellerin olduğu bir bölge. Yani ben kendi otelimden çıktım ve şu an tam olarak Nil Nehri'ne doğru yönlenmiş bulunuyorum. Karşısı e, Ritz-Carlton Otel. لا بس انا فكرت هو الست السورية هو بالصعب هو عارف يطلع جو Bugün 1 Mayıs. هو عارف ايه Zaten Cuma'ya denk geldiği için zaten tatildi. Ama 1 Mayıs olduğu için yine tatil. Evet arkadaşlar, burası Tahrir Meydanı'na çıkıyor. Bu Tahrir Meydanı ne diyelim, efendim, İstanbul'un İstiklal Meydanı gibi. Bütün şehrin merkezi. Oranın gece görüntüsünü de aldım. Selamünaleyküm. Selam. Hemen bir kameraya bir şey söyleme. Huyu var, çok güzel. Evet. Şu an Tahrir'in içindeyiz. Muazzam. Burası eski müze binası. Arkada Hilton. Burası Ritz-Carlton Otel. Yanında Intercontinental ve başka oteller. Burası meşhur Tahrir Meydanı. Oldukça sakin, 1 Mayıs'ta da bir şey yok. Tahrir Meydanı. Güzel bir yer. Şu Mehmet Ali Paşa mı acaba? Havaları Mehmet Ali Paşa'ma bakıyoruz. Gece burada bulundum ama pek bir şey seçilmiyordu. Seyyid Ömer Kerim'miş. Temsel Seyyid Ömer Mükerrem. Kim olduğunu yine
bakmak zorundayız. Şükran lek. İnşallah temsil bimünasebetil Eidil Kavmi el-Rabi el-Muhafaza Kahire. Ha. 2003'te dikilmiş. Kim olduğuna bakıp yazarız. UTM. Simon Bolivar. Simon Bolivar'ın heykeli var. 1830 1783 1830 doğum ölüm. Evet, Tahrir Nil'e bu kadar yakın. Oradan geçiyorsun. Yani böyle ışık olmadığı için çoğu yerde olsa da çalışmadığı için maalesef böyle geçmek zorunda kalıyoruz. Çalışıyor yok. Şöyle yapmasam ben buradan hayatta geçemem. Evet. Sıcak bir Nil günü. Karşımızda Zemalek. Burası Zemalek. Şu karşı Gize kıyıları. Şu aşağıda görünen yerde Menyel Adası. Menyel'e doğru yürüyoruz. Ondan sonra hedef piramitler. Menyel'e hemen bir hızlı gir çık yapalım. Görmüş olalım en azından. Kahire'nin ortasındaki iki büyük adadan biri. Zemalek. Orada bulunduk. Orayı biraz tanıttık. Şimdi bir de Menyel'e bakalım. Kahire'nin nezih yüzü. Kahire'nin çok farklı boyutlarını bu çok kısa zaman içerisinde sizlere göstermeye çalıştım. Şu karşıda muazzam bir mimari başyapıt görünüyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakıp yazarım aşağıya. Sofitel Otel yine başka bir tane. Burada meşhur Kempinski Otel. Karşıda harika bir cami. Böyle sanki Endülüs esintilerinde. Harika bir bahçesi var. Ağaçları muazzam. Yani gördüğüm en etkileyici camilerden biri şu ana kadar. Yani tarihsel olmayıp bulunduğu konum, etrafı vesaire itibariyle çok şık, harika bir yer. Kahire çok özel bir yer, çok farklı bir yer, çok başka bir yer. Yani Kahire'yi detaylı görmeden, ayrıntılı bakmadan hakikaten bir gezgin için eksik kalır bunları yapmazsa, öyle diyeyim. Ya konuşmakta güçlük çekiyorum, biraz sıcak. Bu güzel binayı görünce de çekmemek de olmaz. Herhalde çok tarihi bir bina değil. Ama gayet güzel. Arkasında bir otel daha. Güzel yani Kahire'nin mimari uyumu. Daha yani merkezden çok uzaklaşmadığım takdirde hiç kötü değil. Kim ne derse desin İstanbul'dan çok daha iyi. İstanbul'umuzun, o güzel şehrimizin, canım İstanbul'umuzun yani. İstanbul bizim her şeyimiz. Yani hayatında
kendini en çok İstanbul'a ait hisseden bir insanım. Onun için insanın aklına hemen kendi şehri geliyor ve mukayese ediyorsun. Yani İstanbul'umuzdan daha iyi, bunu söylemek lazım. Bunu söylemek lazım. Sadece tabii çok harap, perişan. Hele o dün gece o gördüğüm muazzam yerler, yani mezbelelik halinde. Onun dışında mimari uyum konusunda İstanbul'dan çok daha başarılı. Bak, bunu söylemek zorundayım. Lütfen mesela Karaköy'ü düşünün. Karaköy'de o kadar harika yerler vardır. O kadar harika binalar, 19. yüzyıl, erken 20. yüzyıl yapısı. Ama hemen arkalarında rezalet binalar. Mesela şeyi düşünün, Galata Köprüsü'nden geçiyorsunuz karşıya, Karaköy'e doğru. Arkanızı Eminönü'ne verdiniz. Karaköy'e doğru geçiyorsunuz. Hem sağda hem solda kötü şeyler var ama bilhassa solda. Sağda daha tarihi bir doku devam ediyor. O solda ne kadar iğrenç, insanlık suçu gibi binalar var. Daha sonra devam edin Kabataş'ta. Kabataş'tan... Ya Kabataş nereden çıktı ya? Kabataş'a doğru devam edin. Hilton. Burası da epey eski bir Hilton. Herhalde bizimkiyle de yaşıt gibi. Taksi. Eyvallah. Okay. Çok harika insanlar. Bir kere soruyorlar. Ondan sonra yürüme işareti yaptım. Şeyden dolayı. Kameradan dolayı. Hemen anlayış gösterdi. Gülümseme. Gülümsüyor yani. Size tebessümle mukabele ediyor insanlar. Yani işte Karaköy'den Kabataş'a doğru giderken de güzel modern binalar da var. Ama pek çok rezalet, saçmalık, iğrençlik göreceksiniz. Mesela o güzelim bir şey var, kilise var. Bir Ermeni kilisesi. Tophane'ye varmadan sağda, ismini unuttum. Onun arkasındaki o bina. Hakikaten insanlık suçu gibi. Ha bak, bu da. Mesela bu çok harika bir yapı. Ama bu yanındakiler için aynı şeyi söyleyemiyoruz tabi. Böyle gidiyor, upuzun bir bina yapmışlar. Ya. Abi bir teklif etti. Bakın Menyer. Burası ada. Onun için böyle su azaldı. Burada biraz daha kirlendi. Bu Darboğaz'da. Menyel'deymiş Hilton. Gördüğümüz Hilton Menyel'in içinde kalıyormuş. Çok güzelsin Kahire. Çok güzelsin. Maadi. Maadi de yine güzel semtlerden biri. Biraz merkeze uzak. Ama orası da tavsiye edilen bir yer. Hem Kahire'yi bilenler hem de AI tarafında hani hava kirliliği vesairenin çok düşük olduğu, nispeten daha huzurlu, düzgün bir semt olarak öneriliyor. Ama daha önce de söylediğim gibi ben ciddi bir hava kirliliğine zaten rastlamadım. İtalya Büyükelçiliği.
Nasıl çekmeyelim. Sorun olmasın. Ama şöyle ucundan görünüyor. İtalya Büyükelçiliği de yani hakikaten güzel bir yerdeymiş. Çok hoş buralar. Zaten bu Menyel'de, Zemalik'te ve bu civarda büyükelçilikler epeyce yoğun. Bizim Türk Büyükelçiliği de yine Zemalik'in içinde. Yunus Emre Enstitüsü de oradaymış. Ben görmedim ama pek vakit yok tabi. Hiç Türk görmedim. Sadece bir iki hanımefendi gördüm. Turist olarak gezen. Onun dışında Türk bile görmedim. Yani çok Türk turistler çok fazla yok açıkçası. Ya da benim dolaştığım yerlerde çok fazla karşıma çıkmadı. Burası çok güzelmiş. Şuraya baksanıza ya. Şiir gibi. Vallahi şiir gibi. Ya işte buranın tarihsel geçmişini düşününce yani buralarda cennet gibi yerler, diyarlar olmalı. Yoksa o büyük medeniyet burada nasıl kurulsun ya? Çölün ortasında medeniyet mi kurulur? Hayır. Sonradan çölleşiyor bu bazı yerler. Yani insan faktörünün çok etkisi var. Mesela şimdi Yenişehir, değil mi? Yani son 2000 yıl ağırlıkla gitgide gelişen bir oranda Kahire'de gelişmiş. Halbuki piramitler vesaire Antik Mısır'la ilgili kalıntılar nehrin diğer tarafında. Ama nehrin diğer tarafı tamam, şimdi orada da yani bir hayat var, şey var ama haritadan da bakın daha çölleşmiş bir yer ağırlıkla. Bu herhalde tarihi süreç içinde oldu. Yani hangi yakanın önem kazandığı değişti. İstanbul'da da benzer bir hikaye yok mudur? İstanbul'da tarihte ilk gelişen yer, tabii yeni kapı kazıları bunu biraz değiştirdi. Yeni kapı kazıları şehrin 8500 yıllık geçmişinin yine bugünkü Suruçi dediğimiz mevkide Aksaray, Yenikapı taraflarında olduğunu gösterdi. Ama bilhassa daha yakın tarihte, yani milattan önceki 1. bin yılda daha yüksek önemi olan yer karşı tarafta Kadıköy taraflarıydı. Halkedon ismini taşıyordu o bölge. Çünkü orada yoğun su kaynakları var. Yani yaşamaya daha elverişli bir yer. Eski şartları düşünün. Bir yerden bir yere suyu öyle rahatça götürmek çok kolay değil. Ama bir taraftan karşısı da çok güzel. Sarayburnu'nun güzelliği çok ama o civarda da su kaynağı çok az. Yani yoğun insan nüfusuna müsaade etmiyor yaşamasına. Ancak Roma döneminde, yani Bizans döneminde, Osmanlı döneminde pek çok mimari faaliyet oluyor. Su yolları getiriliyor. Ondan sonradır ki toparlanıyor şehrin ağırlık merkezi daha Kadıköy tarafından Suriçi tarafına, bugünkü Fatih, Eminönü tarafına geçiyor, ağırlık kazanıyor. Bir de İstanbul tabii daha zor bir şehir. İstanbul'daki su içme suyu değil, deniz. Tamam, muazzam bir görüntü var ama insanoğlu deniz suyunu içemez.
Değil mi? Bazı şeylerde kullanamaz. Onun için ortasından nehir geçmediği halde bu kadar büyümüş, 20 milyonluk bir nüfusa ulaşmış şehir olarak da İstanbul ciddi bir istisnayı teşkil ediyor. Tabii o coğrafi konumun benzersizliğinin çok etkisi var. Neyse, İstanbul'a çok girdik. Şimdi Kahire'ye dönelim. İnsan nereye giderse gitsin memleketini cebinde taşıyor, onu da söyleyelim. Hemen mukayese ediyorsun. Sen Roma'ya gidiyorsun. İşte İstanbul'a benziyor diyorsun, şu diyorsun. Kahire'ye geliyorsun, yine benzerlikler karşına aklına geliyor, hücum ediyor. Evet. Burası Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın sarayı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın sarayı Menyel'de. Üç hilal ve yıldız var. Çok güzel bir yapı ya. Güzel. Güneş tabi terste çok fazla imkan olmuyor. Ümmü Gülsüm Müzesi de bu Menyel Adası'nın ucundaymış. Ama tabi vakit yok. Sadece piramitlere bir daha gideyim. Müzeye gidecektim ama müze biletini alırken de sistemde bir sorun oluştu. Sistemde. Bilemiyorum, onu daha önceden bilet alıp daha sistemli bir şekilde gezmek istiyorum. Kahire'yi zaten tüketmek mümkün değil. Yani hem kütüphane çalışmaları devam edecek, hem de buradaki seyahatimiz, yeni yerleri keşfimiz devam edecek. Mısır ayrı bir dosya seyahatlerimizde. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Yani teyzemizin bir gözleri görüldü ama yine de çekilmeyi istedi. Çok güzel insanlar. Hakikaten Akdeniz hikayesinde doğruluk payı var. Hepsi bir değil tabi ama yani benim şu ana kadar gördüklerim arasında, iletişim kurduklarım arasında bilhassa İtalyanlar ve Mısırlılar hemen şu bize benziyor geyiğini bir bırakacağız. Bize benzeyen tarafları var diyeceğiz. Hemen bunu söyleyince insanlar bize benziyorlar. İtalyanlar bize benziyor. Yok abi, benzeyen tarafları var. Benzemeyen taraflar daha çok. Yani biz de teoride daha nezaket sahibi bir milletiz. Baktığın zaman, değil mi? Teorik olarak. Ama gündelik yaşantımızda ne yazık ki onu çok kaybetmiş durumdayız. Yine mukayeseye giriyorum ama bunu söylemek zorundayım. Mısır'da selam veriyorsun, insanlar yerinden doğruluyor ya da iki büklüm oluyor. Yani bizim nezaketimiz normal şartlarda ne deriz? Meşhur cihandır. Yani herkes bilir. Bilinen bir şeydir ama o biraz pratikte geriye gitmiş durumda. Onu toparlamak lazım. Bize yakışmaz. Welcome. Selamünaleyküm. Evet, Menyel anıları böyle.
Menyel'de mutlaka bulunulması gereken bir yer. Mehmet Ali Paşa'nın sarayına bir dahakine inşallah gelirim. Biliyorsunuz bugünkü Yunanistan sınırları içinde kalan Kavala şehrindendi. Kavalalı diye anıyoruz. Hani kurabiyesiyle de meşhur Kavala. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'dan ayrıldı ve kendi idaresini kurdu. Hatta Mısır'dan Anadolu'ya kadar da geldi yani bir şekilde. İşte anlaşıldı da, anlaşma yapıldı da, sulh edildi de Mısır'a döndü. Çok kudretli bir zattı. Ve burada ayrı bir yapı tesis etti. Osmanlı içinde bir hedivlik. Şen bir cami daha geldi. Mısır'ın Türk hükümdarları geleneğini devam ettirmiş oldu. Aşağı yukarı 12. yüzyıldan beri. Yani 7 asırdan fazla Türkçe konuşan insanlar yönetti Mısır'ı. Onu tekrarlamakta fayda var. Onun için buradaki tarihsel bağlarımız İslam kardeşliğinin de ötesinde. Onu da analım yine. Şimdi de Menyel'den Gize'ye geçiyorum. Kahire'den Menyel'e geçmiş oldum. Menyel'den de Gize'ye geçiyorum. Ya tatil olmasından dolayı, bir de öğlen olmasından dolayı sıcak dramatik bir seviyede. İnsanlar dışarıya çıkmıyorlar. Onun için her yer boş. Burası akşam muhtemelen ana baba günü olur. Menyel'den Gize'ye dalış. Gize'de hemen çok yüksek katlı, yüksek katın ötesinde yüksek hacimli mahalle gibi site tarzı binalar çıkmaya başladı. Yani bu binalar asla güzel değil ama vallahi yine bir uyum var yani. Yine bir uyum var, yine bir şehircilik düşüncesi var. En azından şu kısımlarda. Tabii ki ilerlerde işler değişebilir. Nitekim piramitlere ilk gittiğim zaman da çok sıkıntılı yerler gördüm. Ama yani bu uyumu da yine söylemeden geçemeyeceğim. Ya tabii çok tozlu, çok perişan binalar. Çünkü sürekli çöl tozuna da maruz kalan bir yer. Ama o mimari uyum yine söz konusu yani, onu söylemek zorundayım. Ya insan bazen şeyi kaçırıyor. Yani güzel insanları, güzel sahneleri çekmeyi kaçırıyor. Tam kapatıyorsun, güzel bir insan çıkıyor karşına. Az önce bir amca çıktı. O kadar güzel. Şimdi yüzü normal duruyor. Sıcaktan perişan olmuş. Elimi kaldırıyorum, selam veriyorum.
O kadar güzel gülümsüyor. Bacak bacak üstüne atmış. Onu indiriyor sana karşı. Güzel bir nazarla bakıyor. Bu insanların bu tavrı hiç unutamayacağım bir şey. Hiç unutamayacağım. Zaten hep söylüyorum yani daha gideceğim memleketin uçağına binerken o memleketle ilgili bir fikir sahibi oluyorsun. Hele de uçaktakilerin çoğu o memleketin insanlarıysa. Bir diğer taraftan gideceğin memlekette uçaktan iniyorsun. Uçaktan indiğin zaman yine yaşadıkların o memleketle ilgili sana hemen hızlı bir fikir veriyor. Yani Kahire'ye indiğim andan itibaren hep yani %99 selamünaleyküm hep olumlu tablolarla karşılaştım. Yani insanların davranışı %99 olumluydu. Yani normalde karşılaşacağınızdan çok daha güzeldi. Bununla kadar alsam bitiremeyeceğim. Zaten yani o müziğe olan tutkuları, yani Ümmü Gülsüm gibi yüksek bir sanatkarlarını, ses sanatkarlarını ulusal benliklerinin merkezine almış olmaları, bunlar zaten bu millet hakkında fazlaca fikir veriyor ve benim sevgimi çok daha önceden de bu manada kazanmış bir millet. Ama burada karşılaştığım şeyler de bu fikir değiştirmemi sağlamak şöyle dursun çok güçlendirdi. Çok güzel bir anı. Muhammed Muhtar 1928. Güneşten dolayı maalesef çok iyi görünmüyor. İyi bir fotoğrafını bulursam araya gireriz. Muhtar 1928. Çok harika bir kadın. Sphinx ile beraber. Muhteşem. Hadikatul Orman. Zannediyorum anlaşılmıştır. Hadika bahçe demek. Ormanda orman. Türkçeden geçmiş. Burası da Mısır'ın yani Kahire'nin daha doğrusu meşhur bahçesi, parkı. Ama bir çalışma var. Her iki tarafı da kapalı. Ve yine Mısır'ın meşhur hayvanat bahçesi. O da bu yolun sol tarafında kalıyor. Çok hoş bir yerine çıktım şeyin. Tam karşıda da yine muhteşem bir yapı görünüyor. Kahire Üniversitesi. Kahire Üniversitesi'nin ana binası. Yaklaşınca bir daha çekerim. Şimdi pek anlaşılmıyor. Kahire Üniversitesi. Kocaman bir kampüs. Ucu bucağı görünmüyor. Muazzam bir yer. Tabii güneş çok terste. Çok göstermek mümkün değil ama söylemiş oldum. Menyel'den Gize'ye doğru geçtim. Gize'de bu üniversite binasıyla karşılaştım. Burası çok harika bir yeriymiş Kahire'nin.